Merhaba sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim. Yurt içinden ve yurt dışından bizleri takip eden, güzel enerjileriyle burada olan tüm dostlarıma kocaman bir hoş geldiniz diyorum. Kanalıma ilk kez gelen sevgili izleyicilerim, sizler de ailemize hoş geldiniz. Burada her fincanın bize anlattığı sembolleri, enerjileri ve dikkat çeken işaretleri birlikte yorumluyoruz. Şimdi önümüzdeki fincana odaklanalım. Acaba bugün hangi mesajlar çıkacak? Hangi kısmet kapıda? Hangi haber yolda? Hazırsanız başlayalım diyorum. Evet. Blok sesi geldi. Arkadaşlar bakın. Laf bunlar. Tabağımıza nokta nokta laflarımız da belirdi. Evet. Şimdi şöyle bir fincanıma göz gezdirmek istiyorum. Öncelikli olarak. Figürlerimi burada belirlemek istiyorum. Evet. Ve fincanın dip kısmıyla başlamak istiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi burada çok belirgin bir şekilde arkadaşlar hilal bir ay var. Öyle karanlık ve kapalı bir görüntü yok. Tam tersine etrafı oldukça ferah ve aydınlık. Sanki bir süredir seni yoran, kafanı meşgul eden, üzerine ağırlık yapan ne varsa yavaş yavaş toparlanmış ve bir kenara bırakılmış. Özellikle bir rahatlama ve önün açılması enerjisini alıyorum. Uzun zamandır içinden artık biraz olsun huzur bulayım, işlerim yoluna girsin dediğim bir konu var. Bununla ilgili güzel bir değişim görülmüş burada arkadaşlar. Hilal aynı zamanda bana yeni bir başlangıcın ilk ışığını veriyor. Yani her şey bir anda olmayabilir ama küçük bir gelişme, bir haber ya da bir kapının aralanmasıyla birlikte önünün giderek aydınlanacağını düşünüyorum. Şimdi fincanın dibi aslında şunu söylüyor. Sıkıntılı bir dönemi arkada bırakıp daha ferah bir sürece doğru ilerliyorsun arkadaşım. Hilal ayın tam ortasında benim burada ayrıca dikkatimi çekti. Bir kalp görüyorum arkadaşlar. Silik değil, oldukça net, hilalle birleşmiş. Özellikle hilalin orta merkezinde olması benim için önemli. Burada senin için duygusal anlamda çok güzel bir gelişme görüyorum arkadaşlar. Kalbinde taşıdığın bir konu varsa özellikle bir kişiyle ilgili beklentin, özlemin ya da konuşulmamış bir mesele varsa bununla ilgili bir hareketlilik olabilir. Ama asıl dikkatimi çeken başka bir şey. Şimdi sanki yukarıdan aşağıya doğru akan bir şelale bu. Bir su. Sanki hilalin ortasına ve kalbin bulunduğu noktaya doğru akıyor. Ve ben bunu senin adına duyguların temizlenmesi, kalbin ferahlaması olarak yorumlayacağım. Sanki içinde biriktirdiğin bazı şeyler akıp gidiyor. Ve kalbinde daha temiz, daha huzurlu bir alan oluşuyor arkadaşım. Üstelik suyun doğrudan kalbin üzerine akması bana şunu söylüyor. Kalple ilgili bir konuda beklediğim bir gelişme, bir haber ya da bir konuşma gündeme gelebilir diyorum burada. Hilal ve kalp ve kalbin üzerine akan temiz su, bu üç sembol yan yana geldiğinde bu senin önünde duygusal anlamda ferahlayacağım ve içini rahatlatacak bir sürecin başladığını düşünüyorum ben.
Şimdi bu şelalenin arkadaşlar hemen üzerinde bir kaya görüyorum. Kaya oldukça belirgin ama asıl dikkatimi çeken arkadaşlar bu kayanın üzerindeki sanki çekici andıran bir görüntü bu. Bu çekiç kayanın üzerinde sanki o kayaya vurarak onu parçalayarak kıracak gibi bir görüntü var. Şimdi ben bunu senin hayatında uzun zamandır önünde duran, seni yoran ya da ilerlemeni zorlaştıran bir engel olarak yorumlayacağım. Fakat burada güzel olan şey çekiç kayanın üzerinde, yani o engelin karşısında artık onu aşabilecek bir güç ve çözüm de var arkadaşlar. Sanki sen bir konuda uzun zamandır bu nasıl aşılacak diye düşünüyorsun. Ama şimdi o sert ve kapalı görünen mesele yavaş yavaş çatlamaya ve çözülmeye başlayacak çekicin sayesinde. Hemen çünkü altında o berrak aydınlık görüntünün olması, engel kırıldığında önün çok daha fazla açılacak. Sıkıntının arkasında ferahlık var arkadaşlar. Büyük bir mücadeleden zirveye, önünde duran o engelin gücünü kaybetmesini ve senin yolunun açılmasını olarak yorumlayacağım ben burayı. Şimdi burada bir söyleyet benim dikkatimi çekti canlarım. Elinde bir yay var ve yayın üzerinde de sanki oku hazır. Bakın şurada. Hemen karşı tarafında bakın yine bir çekiç görüyor musunuz? İki çekicin arasında bu kişi. Hatta burada iki çekicin tam arasında olan kişi. Şimdi ben bu görüntüyü biraz mücadele ve karar enerjisi olarak alacağım. Sanki sizin hayatınızda bir tarafta haneye odaklanmış bir kişi, diğer tarafta ise aşılması gereken iki ayrı konu ya da iki güçlü engel var. Şimdi yay ve okun hazır olması bana arkadaşlar özellikle bekleyen bir hamleyi anlatıyor. Bir konuda birinin söylemek istediği bir söz, anlatmak istediği bir adım veya vermek istediği bir karar olabilir. Fakat henüz o ok fırlatılmamış. Yani burada bir bekleme ve doğru zamanı kollama halini görüyorum. Şimdi bu iki çekicin arasında duran kişi ise bana şunu düşündürdü. Bu kişi sanki iki mesele arasında kalmış veya aynı anda iki farklı konuyla mücadele ediyor. Ama şimdi daha önce gördüğümüz kayanın üstündeki çekici kıran sembol ile bağlantılı olduğunu düşünürsek burada engel karşısında pes etmeyen, çözüm arayan bir enerji var. Yani burada bana göre mesaj çok net arkadaşlar. Bir hedef var, bir karar var ve o kararın önündeki engelleri aşma süreci var. Yayın ve okun hazır olması da bu konunun artık harekete geçmeye çok yakın olduğunu gösteriyor. Şimdi biraz daha bu tarafa geldiğimizde bakalım bize daha neler anlatacak ve bu çekiç ok olan kişiyle bir bağlantı var mı? Burada bir inceleyelim. Şimdi burada bakın bir söyleyet var ve elinde bir taç arkadaşlar. Elinde tutuyor bu tacı. Çok güzel ve gösterişli. Sanki bir başarıya, bir değeri, bir yükselişi temsil ediyor. Tacın en önemli noktası şu. Tam kafasına takılacak yerde bir soru işareti dikkatimi çekti burada. Bu detay bana çok şey anlatıyor aslında. Sanki önünde güzel bir fırsat, bir başarı veya seni daha güçlü bir konuma taşıyabilecek bir durum var. Fakat sen bu konuda henüz acaba diyorsun. Bir karar vermekte zorlanıyor ya da bunu gerçekten ben mi yapmalıyım, doğru zaman mı diye kendi içinde sorguluyorsun. Tacın devamında
Bakın hemen şurada tacın devamında uzanan bir yol var ve bu yol açık arkadaşlar. Güzel bir fırsat var arkadaşlar. Ve o açık yolun yukarıya doğru devam etmesi bana doğru karar verildiğinde önünde yeni bir kapının ve güzel bir yükselişin olduğunu düşündürdü. Şimdi tacın diğer tarafına geçtiğimde arkadaşlar burada beyaz bir süliyet var. Bakın hemen şurada. Şöyle göstereyim size. Bu kişi sanki oturmuş canlarım. Biraz böyle iki büklüm olmuş gibi ve düşüncelere dalmış gibi bir meseleyi tartıyor, karar vermeye çalışıyor bu kişi. Ama hemen önünde çok ilginç bir görüntü var. Bakın yol açık arkadaşlar. Ancak bakın kuşlar da var bu yolun üzerinde ama bu kuşlar haberleri, hareketliliği ve önünde açılabilecek güzel gelişmeleri düşündürdü bana. Yolun tam üzerinde bir kişi var. Bakın kollarını iki yana açmış. Sanki dur buradan geçme der gibi bir görüntü bu. Senin önün açıkken bir kişinin bu yolun üzerinde durarak seni yavaşlatmaya, kararından vazgeçirmeye veya ilerlemeni engellemeye çalıştığını düşünüyorum. Hemen bu kişinin yanında da çok belirgin bir arkadaşlar harf var. M harfi ama şöyle söyleyeyim. Bir M ve bir de N harfi var arkadaşlar burada. Şimdi burada bu kişinin isminde, soyadında veya senin hayatında bir yer veya bir konuyla bağlantılı olabilir bu harfler. Bunu tek başına kesin bir isim olarak değil, fincanın verdiği bir harf işareti olarak değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada önemli bir ayrıntı var. Yol açık ama bir engelleyici var ve bu nedenle ben sana önün kapalı demiyorum. Tam tersine yolun açık. Fakat bu yola devam etmeden önce bir konuda durup düşünmen, karşındaki kişinin niyetini ve söylediklerini iyi değerlendirmen gerekiyor. Belki de fincan sana her açık görünen yol hemen yürünmesi gereken bir yol değildir mesajını da verebilir. Ve şu beyaz süliyet arkadaşlar düşünceli şekilde oturması da bu söylediğimi destekliyor. Sanki senin içinde bir tarafın devam et, diğer tarafın ise biraz bekle, iyice düşün diyor arkadaşım. Şimdi burada bir M bir de N harfi var dedik. Burada bir köprü var aynı zamanda arkadaşlar. Evet, köprünün hemen üzerinde bu M ve N harfleri. Bu da bana bir kişinin isminde veya soyadında bulunabileceği, sizin için anlam taşıyan bir yerin ya da konunun baş harfi olarak karşınıza çıkabilir. Bana çok güzel ve geçişi, çok güzel bir geçişi ve iki taraf arasında bağlantı kurulmasını anlatıyor. Yani bir tarafta kalan bir konu ile diğer tarafta başlayacak yeni bir süreç arasında bir bağlantı kuruluyor. Özellikle açık yol ve önünde duran kişiyle birlikte düşündüğümde burada bir kararın eşiğinde olma enerjisi oldukça güçlü bir hal alıyor. Şimdi bu köprünün altında arkadaşlar benim dikkatimi çeken çok büyük bir arı var. Kanatlı şu anda kanatlarıyla birlikte. Arı çalışkanlık, üretkenlik, alın terinin karşılığını anlatıyor. Kanatlarını açmış olması sanki artık harekete geçmeye hazırlanan bir enerjiyi gösteriyor. Yani burada önünde bir geçiş var, bir köprü var. Köprünün üzerinde M ve N harfleri, altında ise kanatlarını açmış bir arı. Sanki bir konuda sabırla verdiğin emeğin karşılığını alma ve bir süreçten diğerine geçme zamanı yaklaşıyor. Ama bu geçişte bazı insanları ve onların etkilerini doğru değerlendirmek önemli arkadaşım.
Yani bu köprü sizi hangi tarafa götürür, kendiniz değerlendireceksiniz. Şimdi bu arıya biraz odaklanmak istiyorum arkadaşlar. Daha da yorumlamak istiyorum. Arı sanki fincanın dip kısmından kendisine bir açıklık ve bir geçiş yolu arıyor. Aslında burada bir açıklık var canlarım. Bakın hemen şurada bir açıklık var. Bakın arımızı görüyor musunuz burada? Burada bir açıklık var. Fakat bu açıklık biraz dar arıya göre. Sanki arının rahatça geçebilmesi için bu alanın biraz daha genişlemesi gerekiyor. Açıklığın hemen üst tarafında dizlerinin üzerine çökmüş bir kişi görüyorum şurada. Sanki bu kişi aşağı doğru, yani o dar açıklığa bakıyor. Sanki oradan gelecek bir şeyi bekliyor. Çok güzel bir sembolik bağlantı kurdum burada arkadaşlar. Arı aşağıdan yukarıya doğru bir geçiş ararken yukarıdaki kişi de adeta ne zaman gelecek diye o yolu gözlüyor arkadaşlar. Yani burada karşılıklı bir bekleyiş enerjisi var. Bir tarafta ulaşmaya çalışan, yolunu bulmaya çalışan bir enerji, diğer tarafta ise onu bekleyen bir kişi. Fakat yolun dar olması, bu buluşma, haber veya gelişme hemen olmayabilir. Önce aradaki bir dar bu yolun yani engelin veya sıkışıklığın aşılması gerekiyor. Belki bir konuşmanın gerçekleşmesi, belki bir haberin ulaşması, belki de iki tarafın birbirine ulaşabilmesi için önce küçük bir pürüzün ortadan kalkması gerekiyor canlarım. Ama burada buranın en güzel tarafı, açıklık zaten var. Yani tamamen kapalı bir yer değil. Sadece biraz genişlemesi. Bu bana önümüzdeki sürecin imkansız olmadığını, aksine küçük bir açıklıkla ilerlenebilecek bir durum olduğunu düşündürdü arkadaşlar. Sanki böyle bir durum söz konusu. Evet sevgili dostlar, şimdi artık tabağımıza geçmek istiyorum. Fincanımızda birbirinden dikkat çekici semboller gördük. Şimdi bakalım tabağımız bize neler anlatacak. Hangi işaretleri tamamlayacak. Özellikle fincanda gördüğümüz açık yollar, köprü, N, M harfleri, kalp ve bekleyiş enerjisinin tabağımızda nasıl bir karşılığı olacak hep birlikte görelim. Bakalım bize neler anlatacak. Tabağımızda da ben güzel enerjiler bekliyorum açıkçası. Evet. Şimdi tabağımıza ilk baktığımda canlarım, benim dikkatimi çeken şey burada sanki bir at, bakın kafası komple hanenin üzerine kaplamış bir at bu. Hatta yeleleri bile var. Bana bu koşar vaziyette, at Murat'tır bu arada arkadaşlar. Şöyle komple hanenin üzerine yayılmış. At sembolü falda her zaman hareket, hız, haber ve ilerleme enerjisini çağrıştırır. Özellikle tamamen kafasıyla birlikte hanenin üzerinde belirmesi, bu hareketliliğin doğrudan senin hayatına ve gündemine geleceğini düşünüyorum. Yelelerinin de belirgin olması göründüğünün ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Sanki uzun zamandır bekleyen bir konu artık yerinde durmayacak, hareketlenecek ve gelişecek ve önüne doğru ilerleyecek. Bu da biraz önce fincanımızda gördüğümüz bir yol, yani açık yol. Bu at bana o yolu destekleyen bir sembol gibi geldi. Bu haberin gelmesi,
bir kişinin harekete geçmesi ya da beklediğin bir gelişmenin hız kazanması söz konusu arkadaşlar. Şimdi burada iki kişi görüyorsunuz. İki kişi hanenin ortasında. Bu iki kişi karşılıklı oturuyor arkadaşlar. Tam da hanenin ortasında. Ve diğer kişinin elinde bakın tepside bir şey sunuyor karşısındaki kişiye. Bu da yine bakın üstünde, başın üstünde hemen bir N harfi görüyor musunuz? Bu harf burada da çıktı farkındaysanız. Şimdi bu elinde tepsiyle bir şey sunması bir ikram, teklif, haber veya bir şeyin karşı tarafa sunulması enerjisini veriyor. Bir kişinin diğerine boş elle gelmediğini görüyorum. Sanki elinde getirdiği bir şey ve bunu karşısındaki kişiye sunuyor ve teslim ediyor. Bir teklif olabilir, bekleyen bir haber olabilir ya da bir konuda yapılacak bir görüşme olabilir arkadaşlar. Şimdi sunum yapan kişinin hemen üzerinde bir N harfi karşımızda. Fincanımızda ve N harfini görmüştük. Şimdi tabağımızda da tekrar etmesi gerçekten bize burada N'ye dikkat çekiyor. Sizin için önemli bir kişi, isim, soyisim ya da bir konunun baş harfi olabilir arkadaşlar. Tabii bunu kesin bir isim olarak değil, falın içindeki belirgin bir sembol olarak da değerlendirmek gerekiyor. Şimdi bu kişinin karşılıklı olması, bu iki kişinin bana yüz yüze bir görüşmeyi ve karşılıklı konuşmayı anlatıyor. Üstelik bir tarafın diğerine bir şey sunmasıyla birlikte düşündüğümde yakın zamanda bir konuda teklif, haber ve karşılıklı bir anlaşma gündeme gelebilir arkadaşlar. Çok da güzel çıktı bana göre. Bakın hemen altında bu, görüyor musunuz? At sembolü. Büyük atın altında hemen. Evet, buradan yine bakın ayımız tabağın dış tarafından bir dolunay demeyelim biz buna. Yine bir dolunayın yarısı, yani güneşin doğması, güneş ay demeyelim buna biz, güneş doğuşu diyelim tabağımızda. Bir güneşin doğuşu bu ama daha yeni doğuyor arkadaşlar. Bu da bize şöyle söyleyeyim size, fincanımızın dış kısmından bir güneş doğumu. Çünkü güneşin doğması karanlıkta kalan bir konunun aydınlanması, yeni bir başlangıç, yeni bir umut ve gelişme. Her şey bir anda olup bitmiş değil. Tam tersine daha yeni başlayan bir süreç görüyorum ben burada. Güzel bir gelişme var. Bunun ilk ışıkları henüz ortaya çıkmaya başlıyor. Beklediğin bir haber, görüşme ya da hayatındaki bir konuda değişim varsa bunun yavaş yavaş görünür hale geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Önün aydınlanıyor ama daha yolun başındasın mesajını vermiş bize. Evet, şimdi burada arkadaşlarım bir süliyet dikkatimi çekti. Burada bu süliyet kucağında bir şey var. Sanki onu sıkıca sarıp sarmalıyor. Hane içine doğru dönük olması dikkatimi çekti. Bu görüntü kişinin hayatında önem verdiği bir şeyi koruyarak yanında taşıması şeklinde yorumlayacağım. Bir emek, bir sorumluluk, bir haber ya da gönlünde tuttuğu bir mesele. Sanki bırakmak istemediği bir şeyi yanında götürüyor. Başka bir süliyet burada yine dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Sırt çantası var bakın. Kafasının üzerinde de bir bulut oluşmuş. Yani bir düşünce bulutu bu. Yüzü de sırtı haneye doğru dönük. Yani geçmişe ya da geride bıraktığı bir yere değil, tam tersi önündeki beyaz ve aydınlık alana gidiyor arkadaşlar. O tarafa doğru bakıyor. Çok güzel bir mesaj. Sırt çantası bana kişinin geçmişinden getirdiği tecrübeleri, sorumlulukları ama yaşadıklarını anlatıyor. Aynı zamanda başının üzerindeki bulut kafasında hala bazı soru işaretleri veya düşünceler olduğunu gösteriyor bana.
Asıl önemlisi bu kişinin aydınlığa bakması. Yani kafasında bazı düşünceler olsa bile yönü karanlığa değil, ferah ve açık aydınlığa dönük. Sanki burada kendi içinde geride bıraktıklarım var ama ben artık önümdeki aydınlığa bakacağım diyor. Yani bir tarafta yeni doğan güneşimiz varken diğer tarafta ise önündeki aydınlığa bakan bu kişi. Bu da bana geçmişten gelen bazı yüklerin geride bırakılıp daha aydınlık bir sürece doğru ilerleme enerjisi verdi arkadaşlar. Fincanın tabağımızda bakın bir sürü süliyetler var. Bakın hep karşı karşıya gelinmiş. Bakın burada yine bir süliyet. Burada bir süliyet. Yani burada hep tabağımızın içinde karşılıklı konuşmalar mevcut arkadaşlar. Birbiriyle karşılıklı konuşan insanlar mevcut. Şimdi burada iki tane boynuzlu bir ikisinde boynuzları var arkadaşlar, görüyorsunuz. Burada iki boynuzlu baş, büyük baş diyeceğim ben buna. Hayvan, bakın burada ayakları, arka ayakları, ön ayakları falan. Bu iki boynuzlu hayvan bu hane içine doğru giriyor. Boğa olabilir arkadaşlar. Koç olabilir yani. Bu şekilde düşünelim bunu. Şimdi bu iri baş, büyük baş hayvan, iri hayvan dedik. Görüntüye baktığımda iki sembolünde ortak noktası güçlü bir enerji. Hane içine doğru girmesi benim için özellikle önemli bir dışarıdan gelecek güçlü bir gelişmenin hareketin veya kısmetin senin hayatına doğru giriş yapacağını düşünüyorum ben burada. Bu olarak yorumlarsam daha çok güç, kararlılık ve maddi konuyla bağlantılı bir enerji. Koç olarak düşündüğümüzde ise ataklık, cesaret ve yeni bir adım ön plana çıkıyor. Yani hangi hayvan olduğunu tam olarak ayırt edemesek bile mesajın oldukça güçlü. Bir şey dışarıda kalmıyor, hane içine doğru geliyor. Güçlü bir şey. Daha önce tabağımızda söylediğim güneş ve açık yolla birlikte, fincanımızdaki açık yolla birlikte düşündüğümüzde güçlü bir gelişmenin artık hayatınıza yaklaşmakta olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bence gayet de güzel çıktı. Fincanımızda ve tabağımızda çıkan sembollerimiz arkadaşlar bunlardı. Falımın sonuna geldim. Burada birbirinden güzel ve dikkat çekici işaretleri gördüm. Yol, açık yol, kalp gördük, köprü gördük, hilal gördük, doğan güneş gördük ve birçok sembol bize kendi hikayesini anlattı. Ve artık fincanımızın ve falımızın sonuna geldik, tabağımızın. Kendinizden bir parça gönlünüze dokunan güzel bir işaret bulmuşsunuzdur inşallah diyorum. Güzel olanı gönlünüze alın. İçinizi sıkanları da burada bırakın arkadaşlar. Atın gitsin. Hepinizin yolu açık, gönlü ferah, kısmeti bol olsun. Beni dinleyen güzel dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Kanalıma yeni gelenler, sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Bir sonraki falımda yeniden buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın sevgili dostlarım.